Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere kavitimil operasyonundan bahsedeceğim. Kavitimil operasyonu bu tarz havuzlu parçalarda boşaltma işlemine yarıyor. Kaba boşaltma diye geçiyor ama e, zaman zaman enjeksiyon parçalarında da finish olarak da kullanabilirsiniz. Atıyorum ikilik takımlı, bir buçukluk takımlı. O konuya sonra değiniriz. Şimdi böyle bir plakamız var ve bu iç havuzu boşaltmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Workpiece, Insert, Operasyon, Mil Kontür kategorisi içerisinde Cavity Mil operasyonuna bakacağız. En başta sıralamayı değiştiriyorlar bazı sürümlerde. OK dedim ve standart menümüz karşımızda. Main menüsünde Tool kısmı var. Buradan takımımızı oluşturacağız. Örneğin 32 R2 Height Fit takımımızın olduğunu düşünelim. Takım çapı 32. Radyüsümüz 2. Bu kısımları doldurabilirsiniz. Doldurmasanız olur. Sizin için bir mahsur yok. Örneğin magazin 4'te HM 4. OK'ledim. Şimdi buralarda bazı ayarlarımız var. Şu suyla işimiz yok. Tamamdır. Şimdi follow part metoduyla atabilirsiniz. Ama en iyi follow periphery seçeneğidir arkadaşlar. Bu konuda yani. Bunu seçin. Stopover yana kayması, yani bir tur bitti ikinci tura yan tarafına kaymasının takımın %70'i kadar diyor. Olur, sıkıntı yok. Ondan sonra level first değil deep first yapsın. Yani level dediği zaman görmüş olduğunuz gibi hiç bu parçada level görmeyecektir de örneğin resimdeki gibi iki farklı duvar işleyeceksiniz. Eğer level yaparsanız bir tur sol duvara gider, bir tur sağ duvara gider. Ama bunu da kullanacağımız yer olacak. Deep first yaparsanız ilk önce sol duvarı bitirip sonra sağ duvara geçecektir. Biz yine deep first yapalım. İçeriden başlasın. Yani şeyin dışından başlasın diyorsunuz. Invert dediğiniz zaman sarı girişe bakın. Yani atıyorum dışarıdan başlayacak. Outward dediğiniz zaman da içten başlayacak. İçten başlaması vibrasyona sebep olacaktır. O yüzden dışarıdan başlaması bence daha iyi. Island diyor. Burası gezmedik yer bırakma demek. Ama bazen buna tıkladığınız zaman bile bırakıyor. O da takım radyüsüyle alakalı. Radyüs kadar bırakıyor. Onun için de normal bir taban programı yaparsanız floor valve'dan tek tur bir şekilde o da oraya alacaktır. Eğer bu tarz sorunları çok yaşıyorsanız otomatik, yani bu boşaltma programının sonuna otomatik bir de taban programı eklersiniz. En kötü 2-3 dakikalık farklı bir program çalışır. Gözden kaçma durumlarını engellemiş olursunuz. Geometri kısmına geldik. Spacey Part kısmı işleyeceğimizin parçayı seçmek. İstediğimiz zaman buradan seçebiliyoruz. Bu kısım aktif iken şuraya bir stock part site stock değeri yaptığımız zaman örneğin 1 mm yazdım. Peki ben parçamı 1 mm bırak. Paso bırak. Şimdi burası aktif iken hem duvarda hem tabanda bırakıyor. İnaktif yaparsanız şu an duvarda görmüş olduğunuz pembe seçenekli duvarda bıraktı. Tabanda bırakmıyor. Yani ayrı ayrı yazabiliyorsunuz. Örneğin 1 mm buradan, onda da işte tabandan bırak diyebilirsiniz. Kütüğümüz varsa buradan tanıtabilirsiniz. Şu anda buna ihtiyacımız yok. Specificat araya bölümünden işleyeceğimiz tabanları, duvarları seçebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bağlı olduğu
duvarları şu şekilde bir seçenek açılıyor. Tanjant diyebilirsiniz. Ya da direkt resetleyelim. Bu kısım açılıyor. Bu kısımdan tanjant deyip bu şekilde de yapabilirsiniz. OK dedim. Varsa çeklerimizi tanıtabilirsiniz. Çekleri dediğimizde işte pabuçlar, o tarz şeyleri tanıtmanıza yarıyor. Bazen ama buradan tanıtmak yerine buradan tanıtmak daha fayda veriyor. O tarz parçaları da işlerken göstereceğim. Bu kısım trim. Yani mesela ben dedim ki ben yüzey seçmeyeceğim. Diyeceğim ki trim bölümünden buradan çizgisel seç. Örneğin aynı şekilde çıkıyor. Tanjant dedim. Bunun da aynı şekilde tanjant dedim. Tamam. Bağlamayı yaptı. Insight derseniz içini takım diyorsun ki takıma sen diyorsun içini görme dışını işle ama şu an dışında bir şey olmayacağı için hata verecektir. Buraya takım girmeyeceği için hata verecektir. Ya da şuralara girebilirse buralara girecektir. Ama outside derseniz bu seçtiğin yüzeyin dışını görme diyorsunuz. Bu şekilde yapalım. Bunun birkaç ayarı daha var. Ama en basiti bu. İçerisinde stok ayarları falan var. Onları da zamanla göstereceğim. Tool Access bölümünden bir şey yapmıyorum. Fit and Speed örneğin 1300 değil de 1400 diyelim. Devir verdim. 5000 ilerleme. Bazen hype takımları örneğin takımcılar işte 7000 ilerlemeye kadar gönderebilirsiniz tarzı şeyler söylese de veya takım bunun gücü varsa da makineniz kaldırmayabiliyor. O yüzden birazcık tecrübesel veriler oluyor bunlar. Onun haricinde Cut Levels bölümü nereden nereye kadar işleyeceğimi seçiyor. Select Object. Diyorsun ki buradan otomatik seçtik bu arada. Buradan diyelim. Bu yüzeyden bu yüzeye kadar işleme yapacağım. Bu listeyi açın. Otomatik başka yerleri de seçiyor çünkü. Sonra yok takımım ben 50 yazıyordum nasıl aşağı indi 60'a indi diye yanarsınız. Şu 2 numarayı seçip delete yapabilirsiniz ya da örneğin şöyle bir tane daha ekleyelim. Ya da böyle 2'ye geldiniz. Tekrardan burayı seçerseniz o da otomatik silmiş oluyor. Strateji bölümüne geldim. Strateji bölümünden şu anlık bir şey yapmayacağım. Görselliğe bakaraktan yani takım yollarına bakaraktan bir hareket yapalım. Startlayalım bakalım yapabilecek mi? Evet. 10 numara 5 yıldız bir takım yolu üretti. Şöyle up boşta sağ tuşlayıp update display derseniz şimdi dataya bakın. Datayı düzeltecektir. Çok belli olmadı ama düzeltme yapıyor. Eğer parçanın içerisinde yapacaksanız da CTRL'e basılı tutup sağ tuş yapacaksınız. O datanın pürüzlülüğünü düzeltiyor. Şimdi şuralarda görmüş olduğunuz bir keskin yüzeyler var. O neresi biliyor musunuz? O strateji bölümünden işte smoothing bölümünü açarsınız. Burayı açtığınız zaman burada radius yani takımın %50'si kadar recovery sağlıyorsunuz. Çok fazla bırakırsanız bu sefer recovery sağladığı yerlerde paso bırakacaktır. Bunu da çok fazla aşmamak gerekiyor. Bir startlayalım. Takım yolunu tekrardan izleyelim. İşte görmüş olduğunuz gibi oraya takımın yani 32'lik takımın %20'si kadar radius bıraktı. Amaç bu. Sonra buradan çok böyle bir ayarımız yok. En azından bu parça için öyle. Giriş ayarımıza bakalım. Şimdi giriş ayarımız nasıl giriyor? Arc giriyor.
Yani buraya göre kapalı alan olduğu için, açık alan olduğu için ark girdi. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Bu parçaya direkt sıfırına giriyor. Direkt küt vurdu girdi pasoya. Küt vurdu girdi. Muhtemelen ilk girdiği yerde de uçları kıracaktır. İşte bazı ufak ayarlar da hayati değer taşıyor. Şimdi buraya geldim. SMS Closet dedim. Yani burayı görme dedim. Buradaki Closet kısmını ramp yapalım. Bu tarz işlerde rampalama, ramp on shape girişi tavsiye ederim. Örneğin ramp açısı 1, boyu da 10'da 5 yapalım. Onun haricinde retract kısmına lift diyelim. Burada seçeneklerimiz var. Lift direkt çık demek. Böyle bir startlayalım. Bakalım nasıl bir takım yolu üretecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir girişimizi yaptı. Şöyle bakalım. Bakın buradan sarı renkli olan girişlere bakın. Buradan başlıyor. Yumuşak bir şekilde girişini yapıyor. Burada tamamlıyor. Çok güzel. Bundan sonrası pazosunu alıyor. Geldi lift çıktı. Kalktı buraya gitti. Şimdi şöyle programın verify'ına da bakalım. Yani görseline de bakalım. Hatta 3'te bakalım. Şöyle OK diyelim. Küçük atayım mı diyor. Kendisi otomatik at diyelim, hiç bakmasın. Bak. Şöyle yan çevireyim. Her seferinde ne yapıyor? Her seferinde aynı noktaya çıkıyor. Şöyle bakacak olursak. Bak, gördünüz mü? Yukarı doğru çıktı. Yani güvenli mesafeye çıkıyor. Bu aslına bakarsanız bizim çok istemeyeceğimiz bir durum. Bu neden? İşte her şeyi söyleyebilirsiniz burada. İşte zaman diyebilirsiniz. Veya biraz daha ileri teknik kullanmaya başladığınız zaman. Şimdi burası havuzun içerisinde bir talaş dolacağı için kalkacak, bir talaşı dağıtacak. Sonra tekrar pasoya girecek. Girdiği yere işte havayı iyi ayarlamazsanız girdiği yere talaşları doldurabilir. Tekrar talaşın içerisinden talaşa girebilir. Şimdi bunları önlemek için şöyle bir takniğimiz var. Şimdi lift kısmını açıyoruz. Yani yükseklik kısmına örneğin 1 milimetre kalk diyoruz. Yani bitirdikten sonra 1 milimetre yukarı kalk. Bakalım bunu yapınca program görüyor mu? Şimdi versiyonlar arası fark olduğu için belki bir ihtimal görür diye tahmin ediyorum ama şu an tekrardan görmüş olduğu gibi yukarı kadar kalkıyor. Şimdi bunun buradaki 1 milimetrelik görmesi için Transfer Rapid kısmına geliyorsunuz. Transfer Type bölümünü açtınız. Bu kısım. Diyorsunuz ki oraya 1 milim yazdım. Buraya da 1 milim yazıyorum. Ve start diyorum. Bakalım yapacak mı? Bazen bu ikisini de yapsanız kabul etmiyor. Sanıyorum ki datadan kaynaklı ya da işte farklı bir programsal hata olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kesik çizgi görüyorsanız bu datanın data demişim. Takımımızın yukarıya kalkışını kısması demek. Şöyle yapalım. Biraz insin aşağıya doğru. Şimdi buradan bakalım arkadaşlar ne yapıyor. Şu bölümden kalkıp direkt pasoya girecek. Şöyle yan bakayım bir de. Bak, yukarı doğru kalkmadan tekrar pasoya giriş yaptı.
Onun haricinde tekrar programımıza giriş yapalım. Bu kısım örneğin 2 tane cep yapıyorsunuz ve bu ortasından da pabuç bağlı veya bir çıkıntısı var. Yani sizin anlayacağınız bunun belli bir ölçü vereceğim, öyle geçiş yapmasını istiyorum diyorsanız şimdi şu kısımdan clearance bölümünden burada seçenekleriniz var ama en çok yaygın kullanılan ya otomatik plane kullanırsınız. Bu da sizin dediğiniz gibi başka parçaların entegre edilmiş bir şekilde yaptığınız zaman bunu da görmez. Yani en yüksek nokta göre buradan paso alırsınız. O yüzden en makbulü buradan plane yapmaktır. Plane'e geldiniz. Plane demek dokunduğum yerden örneğin 200 mm yukarıdan geçiş yap demek. Startladım. Startlamanız lazım burada. Tekrar hesaplatmanız lazım. Şurası ana kalkış geçişiymiş. Şimdi bir cep daha olsaydı şimdi buradan şimdi şöyle göstereyim. Buradan geçecekti. Ya da buradan bu tarafa geçecekti. Dolayısıyla buradaki pabuçlarımıza çarpmayacak. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Örneğin şuraya bir parça şey yapalım. Bir kanal ayarlayalım. Tıkın nerede? Tıkın. Örneğin şöyle 30 mm yazayım. Şöyle çekelim. Bunu da böyle çekelim. 25-30. Buradan burası 30. Bakalım şimdi ne yapacak. Şimdi bu takımımız 32 ve burada da 30'luk bir kanalımız var. Geometri bölümünden bunu tanıtayım. Evet, şu an otomatik tanıdı. Eski versiyonda bunu tanıtsanız da görmüyor. Şimdi bakın oradaki kütüğe girmiyor. Şimdi hocam ben şimdi burayı nasıl yapacağım diye sorarsanız şimdi burada şöyle bir seçeneğimiz var. Kopyaladım aynı programı bir daha uğraşmamak adına. Yapıştırdım. Strateji bölümüne gelelim. Ona bakayım neredeydi. Tamam arkadaşlar ben Kavatimli içerisinde olduğunu zannediyordum. Z-Level Profile komutundan da bahsedeceğim ama konu gelmişken yine göstereyim. Insert operasyon yapıyorsunuz. Bu kısımda Z-Level Profile Step bölümü var. İşte örneğin kaçlık takımla yapmamız gerekiyor burayı. Yani 30 milim olduğu için örneğin 26'lık takımla yapacağız. 26 R2 diyelim. 26 2 ölçülerimizi yazdık. Takım 1'de, magazin ve H'ımız 1'de. Şimdi şuraya ne yapalım? Bunları bir sonraki videoda anlatacağım. Geometrimizi seçelim. Bahsettiğim yer şurası arkadaşlar. Referans takımı. Şimdi bu referans takımını 32 diye seçerseniz bu ne demek biliyor musunuz? 32'liğin girdiği yerlere girme, 32'liğin alamadığı yerlere gir demek. Hemen şuradan bir kabataslak bir takım yolu çıkarmaya çalışalım. Bundan cut levels çok kasmadan hemen buradan aşağıya kadar bakalım yapacak mı? Şu an çok bayağı yapmadığım için biraz takım yolunu bozabilir. Evet görmüş olduğunuz gibi bu takım yolunu düzenleyeceğiz. Bir sonraki videoda bu komuttan bahsedeceğim.
32R2'nin girmediği yerleri bu program veriyor. Az önce aradığım yer de burasıydı. Ben Cavity Mill'de de var zannediyordum. Ama referans takımı Z-Level Profile'da. Kaba boşaltmadan sonra da bu boşaltmanın alamadığı yerleri de bu tarz yöntemlerinizi alabilirsiniz. Yine kalıp videolarında veya makine videolarında bu konulara değineceğim. Daha profesyonel parçalarda, sanal değil de hani gerçekte realde yapılan parçalardan deneyeceğiz. Nasıl bir takım yolu çıkartabiliriz? Anlatacaklarım bu kadar. Cavity Mill komutumuz, metodumuz bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.